Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nutellalı kruvasanlar hazırladık. Gerçekten hem yapımı kolay hem lezzetli hem de görüntüsü harika. Umarım videomu beğenirsiniz. Hemen videoma başlıyorum. Derin bir kasenin içerisine 1 su bardağı su alıyorum. Ölçülere dikkat edelim lütfen. Sonra 1 yemek kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı kuru maya. Açıklamalar kısmında da malzemeleri tekrardan vereceğim. 1 çay kaşığı tuz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi klasik su bardağıyla çok bastırmadan alabildiği şekliyle 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Sonra yarım yemek kaşığı tereyağında koyduktan sonra çok güzel bir hamur yoğuralım. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Yaklaşık 15 dakika bu çok güzel. Hani o çıt çıt sesini duyana kadar yoğuralım. Sonra üzerini folyoyla kapattım. Gördüğünüz gibi ne kadar yağ kullandığımı da toplamda 175 gram margarin kullandım. İsterseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Öncelikle parmaklarımla gördüğünüz gibi hamurumu açıyorum. Eğer yapılış şekline de dikkat ederseniz hamurlarımızın elimizden geldiği kadar dört kenarında birbirine eşit olmasına dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar kenarları düz ve eşit olsun ki bu kruvasanlarımızın hem kabarmasını güzel sağlayacak hem de sararken tabii ki daha lezzetli olacak. İçerisindeki margarin dağılmayacak, kenar uçları birbirine eşit olması lazım. Buna dikkat edelim ve margarinimiz oda sıcaklığında yumuşadığı için kolaylıkla da gördüğünüz gibi sürülebiliyor. Açtığımız hamurun yarı yerine kadar margarinimizi eşit miktarda yayalım. Gördüğünüz gibi yaydım. Bu arada elimi kullandım. Tabii ki el lezzeti başka bir şey. Diğer yarısını üzerine kapattım. İsterseniz elinize bu esnada eldiven de geçirebilirsiniz. Başkasına hazırlıyorsanız tabii ki kendi aile içerisinde çok da fark etmiyor. Çünkü her şeyde elimiz var. Annelerin eli temiz, bu arada onu da belirteyim. Sonra merdanemizle tekrardan hamurumuzu elimizden geldiği kadar yine düz bir şekilde ve kenarları eşit olacak şekilde açmaya başlayalım. Açtığımız hamurun yarısını orta yere kapatıyorum, diğer yarısını kapatıyorum ve tekrar açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi eğer kısa olan yerler varsa elimizle düzeltelim ve bastıralım. Sonra bu şekilde tekrardan o merdanemle açmaya başlıyorum. Ben bu kruvasanda Nutella kullandım. Siz isterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Tuz oranını birazcık fazla tuttuğunuz zaman sade kruvasan da çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi tekrardan açıyorum ve tekrardan katlıyorum ve kısa olan yerlerini elimizle çekiştirerek düzeltiyorum. Koydum, tekrardan açıyorum. Ve merdanemizle hafif hafif bastırarak, çok fazla merdanemizi üzerinde hani sert bir şekilde yuvarlayarak değil de hafif hafif bastırarak, gördüğünüz gibi bu şekilde daha kolay ve iyi netice alacağınızı umuyorum. Ve dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan Nutellalı kruvasanımız, gördüğünüz gibi 3-4 defa bu şekilde işlemi tekrarladıktan sonra katlıyorum ve buzdolabında yaklaşık 1 saat daha bekletiyorum bu şekilde. Sonra katladığım aradan açıyorum. Elimle şeklini veriyorum düzgün bir şekilde ve tekrardan merdanemizle düzgün bir şekilde kenarları eşit olacak şekilde açmaya gayret edelim.
Elimizden geldiği kadar inceltmeye de gayret edelim. Ve tamamen istediğimiz inceliğe yaklaşık 1 santimden yaklaşık 2,5 milim kalınlığında falan oldu. Açtıktan sonra Nutella'mızı ben Marie usulü sıcak suyun içerisine oturtarak biraz daha erittim. Sonra üzerine streçe geçirdikten sonra zaten çok kolaylıkla tutuyor. Elimle serdiğimiz, alta serdiğimiz Nutella'mızı hamurumuzun üzerine güzelce yerleştirelim. Elimizden geldiği kadar tabii ki. Ve Nutella'mızı hamurun üzerine yayalım. Bu şekilde. Ve tekrar kaldırıyorum. Nutella'm çok da kolay kalkıyor. Eğer yapışan yer olursa hafifçe bastırarak tekrar yapıştırıp tekrar açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar hani o yoğunluğunu, kalınlığını kaldırıyoruz. Sonra ikiye katlıyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Elimizden geldiği kadar yine kenarlara eşit olmasına dikkat etsin. Merdanemle istediğim inceliğe gelene kadar açıyorum. Sonra yaklaşık 15-20 santim aralıklarla kalın şeritlere kesip sonra diğer uçtan diğer uca üçgen bir şekilde kruvasanımızın şeklini alacak şekilde kesiyorum. Tabi bu arada cetvel kullanırsanız daha faydalı olur. Sonra aralarına yine 3-4 santim çizgiler atıyorum. Şöyle bir kesme aparatımız var, rulo. Sonra kenarlarını gördüğünüz gibi kıvırarak katlıyorum. Hem görüntüsü güzel hem de çok zevk alarak yapabileceğiniz bir kruvasan tarifi değerli takipçilerim. Bu arada fırınım 180 derecede açık, tam orta kısma gelecek şekilde fırınımıza gönderiyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Tabi içerisine birazcık bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyabilirsiniz veya birazcık süt ilave edebilirsiniz ve yumurta sarısını biraz incelttikten sonra sürebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ve fırında da gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor ve fırından da çıktı. Gerçekten yüzü çıtır çıtır, içi çok lezzetli olan kruvasanlarımız yemeğe hazır değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız ve kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız yapıp da eğer değerlendirerek, eleştiri de olsa dahi değerlendirerek fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun ve yapacak ve yiyeceklere de şimdiden afiyet